Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Token Lands. Evet arkadaşlar, Token Lands yine bedava para kazanabileceğiniz, bedava token kazanabileceğiniz bir oyun. Daha beta sürecinde ve çok erken bir süreçte Token Lands'le anlaşmamızı yaptık ve onlarla beraber çalışmaya başladık. Arkadaşlar şimdi öncelikle Start Your Collection diyor. Zaten burada baktığınız zaman anlayabilirsiniz. İşte bar, benzin istasyonu, robot mağazası, ondan sonracığıma Starship Port gibi burada bir sürü NFT var. Bu NFT'ler neye yarıyor? Tabii ki bunları işletebiliyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde 26 Şubat'ta ilk pre-sale'ı yapılmış oyunun Game Start Big Pack, Game Start Ultimate Pack ve Game Start Standard Pack olarak satılmaya başlamış. Zaten bunu çekilişle biz verdik. 2 tane Game Starter Pack verdik. Arkadaşlar şimdi Token Lands nedir derseniz 5 tane ayrı kıta bulunan 5 tane ayrı yer var ve buralar birbirine rakipler. Bu kıtalar içerisinde arkadaşlar NFT kartlarımızla beraber işlemler yapıyoruz ve bunların içerisinde çalışarak para kazanabiliyoruz. Bu 5 ayrı kıtanın 5 ayrı avantajı var. 5 ayrı farklı avantajları dediğim şey de mesela savaşta ayrı bir özellikleri var. Mine'lamada ayrı bir özellikleri var. Birazdan aşağıda göstereceğim. Land Sectors arkadaşlar burada staking muhabbeti var. Biliyorsunuz ki bu oyun içerisinde daha net göstereceğim ama mesela kartını stakeliyorsun sana belli bir kar veriyor. Fakat içeriden aldığınız profitin örnek veriyorum şurada Token Lands'te ben şu an Ashuri'deyim. Bu Ashuri'de mesela bu arkadaşlar koymuşlar. Bunlar %10'luk geliri sabit bir şekilde alıyorlar. Yani buraya siz koyduğunuz zaman, stake ettiğiniz zaman adamlara ki bu ileride artacak buranın sayısı. Stake ettiğiniz zaman adamlar sizin gelirinizin %10'unu sabit bir şekilde alabiliyorlar. O yüzden land sektöre sahipsek böyle istediğimiz yere gidip kurup %10 altına giren adamlardan alabiliyoruz. Counter'ı da burada var mesela. Limiti 100 kişiymiş. 150 kişi rare'lerin. 150 kişilik düşünün ki insan çalışıyor altınızda ve %10 alıyorsunuz. Working kısmında da arkadaşlar her yerde ücretsiz bir şekilde work'e yollayabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda work'teyim. Şuradan work yazıyor. Buna tıklayıp yolladığınız zaman 8 saatte bir belirli bir T-coin kazanabiliyorsunuz. Ve eğer ki Evolution NFT'sine sahipseniz burada bahsettiği de bu. %2 veya %10 olarak iş veriminiz daha çok artıyor T-coin bazında. Şimdi staking muhabbetine geldiğimiz zaman bunu sizlere oyun içinde de göstereceğim. Staking muhabbeti hatta şöyle göstere göstere ilerleyelim. Mesela nereye stake edelim? Şu an rare'lerde açık yer var mı? Var. Bir tane burada yer var mesela. Buraya stake'e bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi benim elimde bu NFT'ler var. Night Club'ı buraya kuracağım mesela ben. Şu an yukarıda benim staking power'ım var. 110'du. Şu an Night Club'ı kurdum mesela. 125 oldu. Tekrar bir tane daha kuralım eğer boş bir yer bulabilirsek. Hatta şuradaki rare'e bir tane daha itelemeye çalışalım. Ama zannetmiyorum olacağını. Mesela barı da buraya koymaya çalışacağım. Bakalım koyacak mı? Koymadı. 150 yaptık zaten orayı. Şöyle bir uncommon yer arıyorum ama mesela şurası. Şuraya barı koyacağım ben. Şöyle bir koyalım. Gördüğünüz gibi stake ediyorum ve ardından koymuş 135 oldu mesela. Gördüğünüz gibi burada staking power'ınıza göre günlük size reward kazandırıyor ve stake ederek mesela bende daha büyük NFT'ler de var. Onları da daha büyük yerlere stake etmek için bekliyorum. Ya da rare'de boşluk olursa diye bekliyorum. Gördüğünüz gibi 150 oldu mesela. Ben daha demin 149'luk rare'e koyduğum zaman. Bu şekilde bir T-coin kazancı sağlıyoruz arkadaşlar staking power'ımıza göre. Bu da nedir? NFT'leri stake etmemize göre. Arkadaşlar NFT'ler öncelikle şöyle paketlerden alınıyor tabii ki. Pre-sale zamanı oluyor. Mesela yeni paketler çıkacağı zaman yine bir pre-sale olacak ve ilk önce oradan alabileceğiz. Fakat ekstra olarak action'lardan alabileceğiz. Action'lar nedir? Arkadaşlar action'lar oyun içinde mesela work yapan, coin biriktiren arkadaşlarımız olacak. Bunlar action'la beraber, müzayede ile beraber arkadaşlar bildiğiniz hani bu pazar yerinde teklif veriyorsun 100, 150, 200 gibi düşünebilirsiniz. Bununla beraber NFT'lere sahip olabiliyorlar. Yani buradan ilerleyen süreçte NFT sahip olmak için çalışma yapan insanlar tamamen bedava oynayan insanlar da çabalayabilecekler. Action'dan NFT sahibi olabilecekler. Banka muhabbeti var arkadaşlar. Burada bunu da göstermek istiyorum oyun içinde. Şöyle bir çıkalım, back diyelim. Şurada banka var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada banka 1 ayla 12 ay arasında bir yatırım seçeneği sunuyor bizlere. 1 ayla 12 ay arasında belirli bir ücret veriyor sizlere ve prize veriyor. Gördüğünüz gibi prize bunların hepsi bunlar da ayrı NFT'ler. Yarın bir gün bunları da kullanacağız. Bu NFT'ler arkadaşlar direkt veriliyor. Mesela %100 şansla veriliyor diyor. 12 ay örnek veriyorum şu 1 yıl kitliyor sizi. Efendime söyleyeyim işte %40 reward veriyor. Kitlediğiniz kadarının %40'ını ve %100 olarak şu
prize'ı veriyor size. Şu anda bunlarla alakalı genel bir bilgi yok. Fakat bildiğiniz bir banka gibi düşünün. Daha öncesinde erken çekecekseniz, mesela bunu koydum, yarın tekrar çekeceğim diyelim, faizi alamıyorsunuz. O %40'lık veya ne kazandıysanız o gün içerisinde onu alamıyorsunuz arkadaşlar. Mining olayına gelirsek, sağ üstte gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. İşte cam tuğla, metal, efendime söyleyeyim petrol gibi gibi. Bunların arkadaşlar her land'de, şöyle göstereyim ben size, her ayrı land'de ayrı kaynaklar olacak ve ayrı kaynakları mecburen ayrı land'lerde yapabileceğiz, alabileceğiz. Fakat şöyle de bir durum var. Bir land'e mesela ben şuraya koydum. Aşuri'deyim mesela. Burada takılıyorum. Buraya gitmem benim 10 gün sürüyor. Yani buraya koyduysam buradaki mine'ı kullanacağım demektir bu arkadaşlar. Şu anda zaten ben de gitmişim, en az mine olan yere koymuşum. Neyse, olsun. Yapacak bir şey yok. Yani her ayrı şeyi arkadaşlar burada da anlatmış. Bakın, metal, işte glass brick, cam tuğla, benzin ve chips, bunları farklı farklı yerlerde minelayabileceğiz ve bunları minelamak için T-Coin'e sahip olmamız gerekecekmiş. Var Factory en fazla kazanç sağlayan arkadaşlar NFT'ler olacak. Bu Var Factory'yi alacağız. Bu bir NFT olacak. Bunu bir yere koyduğunuz zaman size askeri NFT kartları üretmemize yarayacak. Bunlar da bize çok fazla, en çok T-Coin'i kazandıracak olan şey bu olacakmış. Ve War kısmında da arkadaşlar 5 ayrı yer. Mesela burada şöyle bir geri döneyim tekrar. Ha, buradaymışız zaten. Mesela 5 ayrı yer var. Gördüğünüz gibi War Power var aşağısında, War Power. Bu War Power'ın ne kadar yüksekse birbiriyle kapışacaklar buralar ve buralarla kapıştığı zaman haftalık olarak arkadaşlar T-Coin mining capability from staking and working, yani kazanan kişi arkadaşlar buradan T-Coin kazımlarından vesairesinden, stake'lerinden kazanan yer daha çok ücret alacak, daha fazla T-Coin alacaklar ve insanlar eğer ki kazanç istiyorlarsa, daha çok kazanç istiyorlarsa kazanan yere gitmeye çalışacaklar. Fakat gördüğünüz gibi slotlar var belirli. Mesela staking slotlar var gördüğünüz gibi. Buralarda buna nazaran hazırlanmış durumda. Mesela 9475 tane burada varmış, Ipion'da varmış. Sonrasında koyamayacak kimse. Yani bu da demek oluyor ki diğer yerlerde de güç dengesi sağlanacak. Şimdi arkadaşlar şu anda dördüncü çeyrek, ilk baştaki bu dördüncü çeyrek, burada bir yanlış yapmışlar herhalde. Birinci çeyrek diye bakarız buna. Bu geçmiş durumda. Bu da geçmiş durumda. Zaten launchlanmış şekilde token'ı şu anda. Mining modu gelecek arkadaşlar. NFT Drop of Unique Resource, bunlar gelecek. Gelmiş hatta bunlar. War Factory Crafting gelecek ve Mining mod gelecek. Demin bahsettiğim o War Factory en iyi şeylerden biriydi biliyorsunuz. Ve en son olarak da arkadaşlar 3. çeyreğinde 2022'nin savaşlar başlayacak diyor. T-Coin Staking başlayacak ve büyük sürprizler var community'mize diyorlar. Şimdi oyun içine bir tekrar baktığımız zaman bankayı göstermiştik. Burada craft sekmesi var gördüğünüz gibi. Nifty bloka atıyor burada bizi. Burada nasıl craftlayacağız, ne yapacağız vesaire, bunlar var. Mesela War Factory burada var. Şöyle bir girelim Box hesabımızda. Mesela arkadaşlar War Factory'yi craftlamak için benden bu resource'ları istiyor. Bu resource'lar da dediğim gibi oyun içinden minelanarak çıkartılabilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıçta tabii ki girdiğiniz zaman şu anda beta sürecinde olduğu için çok bir bilgisi yok. Fakat şuradan envanterimize erişip burada mesela staking kart, elimizdeki stake edebileceğimiz kartlar burada görünebiliyor. Mesela unstake edebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Şunları ben kullanmamışım. Mesela şunlar stake'de şu anda benim bu kartlarım. Bunlarla beraber benim staking power'ım artıyor arkadaşlar. Burada unstake dediğiniz zaman direkt çıkartıyor zaten sizin kartınızı oradan. Siz de beraber gelin aşırıya biraz daha stake yapalım. Böyle bir rare yer arıyorum fakat onu da bulamıyorum. Rare olsaydı şu büyük kartlarımı stake'e koyacaktım. Ama ben bunlar için bekliyorum. Yani dediğim gibi videoda tamamen şans eseri bir tane yer bulduk, onu da koydum. Bu şekilde stake edebileceğiz arkadaşlar. ROI süresi içinse şu anlık belirli bir şey söylemek mantıklı olmaz. Fakat şöyle bir Alcor'dan bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir baktığımız zaman Alcor'dan 00405. Bunun ROI hesabını daha sonrasında bakarız. Fakat şu anki fiyatıyla, yani 0,0405 ile mesela ben günlük 100 tane kazıyorum şu an. 115 tane kazmışım. Biliyorsunuz dün yayınını yaptık zaten. 115 tane olsa 5 wax ediyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi şu anda buna bakmak mantıksız. Çünkü benim yatırımım şu anda oyuna, şöyle bir baktığımız zaman ne kadar bir yatırım yapmışım buna nazaran. Kafada bir hesap yapalım yine de. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane Ankam'ın, yani 3 dolardan orası 39 dolar. Şunlar da 10 küsür dolardı. 79. Bir de Coffee Shop'un ne kadar verdiğini açıkçası tam bilmiyorum. Hadi diyelim ki 85 dolar gibi bir yatırımım var şu anda bu oyun içerisinde. Günlük 115 tane token alıyorum. Fakat dediğim gibi değerlenecek bir oyun. Değerlenebilecek bir oyun. Bedava bir oyun en başta. O yüzden arkadaşlar şöyle bir token'la baktığınız zaman zaten stabilitesini de görürsünüz. Bu tarz oyunlar artık yani çok popüler olmaya başladı. Çünkü insanlar evet kazanç istiyorlar. Fakat gördüğünüz gibi bakın, coin'in fiyatı hep böyle stabil. Buralar
oralarda gitmiş. Tabii ki başlangıcında şöyle bir hype yakalamış 0.08'lere. Buranın 2x'i yapmış ama böyle bir stabil coin var. Bu pasif gelir demek arkadaşlar. İnşallah bakalım daha sonrasında daha farklı zamanlarda yayınlarını da yaparız. Ne olduğuna dair güncellemeleri de geçerim size. Ama oyun özetle bu şekilde. Güzel bir oyun. Aynı Metasource gibi bu da pasif gelir sağlayabilecek bir oyun bizlere. Ben dediğim gibi buradayım. Aşuri'deyim. Aşuri'ye beklerim bizimkileri. Vallahi zaten en kötü yerde orası. En çok gidilmeyen yerde Aşuri'ymiş. Buraya da beklerim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen gidip kredi çekip, borç alıp, bilmem ne yapıp oyunlara girmeyin. Böyle arkadaşları görüyorum. Yazıyorlar, ediyorlar. Yok kredi çektim. Efendime söyleyeyim işte oyuna girdim, battım vesaire. Böyle mantıksız şeyler kesinlikle yapmayın. Gördüğünüz gibi bedava oyunlar var. Bedava oyunlardan yararlanın. En olmadı bedava oynayın paranız yoksa diyorum ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.